Tekrar merhaba. Bugün bir tanesi çiçek yapımını göstereceğim. Aynı zamanda bunu bir kılıfa entegre edeceğiz. Hemen başlıyoruz. Şu şekilde tatlı bir pembe ipim var. İpi bolca parmağımıza saralım. Sihirli halka yapacağız. Bunun için ben şu şekilde yapıyorum. İpin altta kalacak. Tığımızı ortadan geçirdik ve ilmek aldık. Hemen buraya bir zincir yapıyorum. Şu iki ipi elimde tutuyorum kaymaması için. Şu altta tek ip kalıyor. İlmek aldım. Aynı deliğin içine battım. Ve üçünü aynı anda alıyorum. Sonra tekrar ilmek alıyorum. Ve çıkarttım. Şimdi ikili trabzan. Ve bu sefer ipimi iki defa doluyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi buraya yaptığımız işlemin aynısını tekrar yapacağız. Bir zincir doladım, bir ilmek doladım, ikili trabzan ve tekrar ip doladım. Üçünü tek seferde çıkıyorum ve son olarak da hiç ilmek almadan batıp kaydırma dediğimiz yöntemi yapıyorum. Çiçeğimizin ilk tacı tamamlandı. Şimdi ikinci için yine aynı işlemi yapmaya devam edeceğiz. Bir ilmekle beraber üçünü tek seferde çıkıyorum. Tekrar bir ilmek doladım. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi iki doladım ve üçlü trabzan yapıyorum. Ve aynısını tekrar uyguluyorum. İkili trabzan ve hepsini tek seferde çıkma ve hiç ilmek almadan ip kaydırma. Bu şekilde 5 tane taç yapacağız. Son derece basit olan bu çiçeği birçok projenizde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok tatlı çiçekler oluyor. Üç oldu. Ve sonuncu çiçeğimi yapıyorum. Evet, şimdi beşinciyi de yaptım. Son olarak bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. İpimi kestikten sonra şu kalan ipi, ilk başladığımızdaki ipi çekiyorum. Çektiğinizde çiçeğinizin ortasındaki boşluk kapanacak ve bu şekilde tatlı bir papatya gibi görünecek. Bunda orta kısım yok. Ben bu şekilde kullanacağım. Şimdi bunu kitap kılıfımıza nasıl birleştireceğiz onu da göstereceğim. Kitap kılıfı için ben iki tane amigurumi ipi kullandım. İki kat kullandım çünkü çok ince olmasını istemediğim için. Şimdi ben başlamıştım şu şekilde krem rengi. İpten bir tane varsa elinizde ben şu şekilde iki yumak olarak sardım ve ikisini beraber kullanıyorum. Şimdi size bunun başlangıcını göstereceğim. Daha sonra nasıl ilerlediğinden bahsedeceğim. Aynı renkte ipim olmadığı için şu an size böyle yeşilden başlangıcı göstereceğim. İnşallah karmaşık gelmez. Yine ipimizi elimize doluyoruz. 2,5 numara tığ kullanıyorum. Şöyle bir döndürdük ve 43 zincir çekeceğiz. Bu ip için 43 zincir yeterli oluyor. Ama siz daha kalın veya daha ince bir ip kullanıyorsanız zincirinizi çektikten sonra kullanacağınız kitabın yan kalınlığını da hesaba katarak kalın bir kitabın üstünde bir ölçü denemesi yapın. Bu kitapların bazıları ince, bazıları çok kalın olabiliyor. O yüzden bence mümkün olduğunca kalın bir kitapta ölçü denemesi yapın.
O şekilde ilerleyin. Şimdi bir zincir fazladan çekeceğiz 43 çektikten sonra. 44. de çektiğimizi varsayıyorum. İlmek alıyoruz ve sonraki ilk zincire batıyoruz. Burada ikili trabzan yapacağız. Yani 2 tane ilmeğin içinden geçiyorum, duruyorum ve sonra tekrar ilmek alıp geri kalan 2 ilmeğin içinden de geçiyorum. Arada hiçbir zincir çekmeden tekrar ilmek alıp bir sonraki zincirin içine batıyorum. Bu şekilde tüm sırayı tamamlayacağım. Buna zaten ikili trabzan deniyor. Bilen biliyordur zaten. Üst sıraya geçerken de yapacağımız tek şey bir tane zincir çekip bir üst sıraya geçmek olacak. Bu başlangıcıydı. Şimdi ben yarım kaldığım yerden yaptığım rengi devam edeceğim. Burada da yine 2 kat ip kullandım. Şöyle ipimi düzelteyim. Ve burada size ikili trabzan isterseniz tekrar göstereyim. Bir ilmek alıyorum. Bir sonraki deliğimize batıyoruz. Bakın delikler zaten çok belirgin. Örmesi çok keyifli bu iple. Şöyle tekrar battım. Şimdi ben bu sırayı şöyle hızlıca tamamlayayım. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Ve sıra sonunda nasıl yapıyoruz? Onu da gösterdikten sonra bitmiş ölçülerini vereceğim ve birleştirmesini size göstereceğim. Çok basit bir model. Yani biraz zaman alabilir eliniz hızlı değilse. Ama rahatlıkla birkaç gün içerisinde yapabilirsiniz. Şimdi sona geldim. Şu şekilde yamuk bir görüntü var. Oranın en üstünde şu bombeli kısma batacağız. Bu en sonu batmazsanız şurası buradaki gibi dümdüz olmaz ve örgünüz gittikçe kısalır. Kestirme yapmışsınız gibi olur. Evet, şu şekilde battım. Şimdi bir zincir çekiyorum ve dönüş alıyorum ve sonra o çektiğim zincire değil, hemen onun yanındaki ilk deliğe, pardon ilmek almadım, ilk deliğe tekrardan batıp ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Şimdi kamera önünde yapınca bazen yanlış yapıyorum. Çekime de bakmaya çalışıyorum. İkisi birazcık zor oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Çok güzel bir olacak. Çiçeklerimizi de bunun üstüne montajını yapacağız. Şimdi ben size ölçüsünü de vereceğim. Evet, ben bir yüzünü bitirdim. Böyle güzel bir dikdörtgen yapmıştım. Şimdi onun ölçülerini vereceğim size. Belki faydası olur. Siz de bu ölçülere göre yapmak isteyebilirsiniz. 26'ya 26 santim. Şuradan da 20 ya da 21 santim yapabilirsiniz. Bu ölçü gayet ideal oluyor. İki tarafı da aynı görüntüde, iki tarafını da kullanabilirsiniz. Bundan 2 adet yapacağız. Ben şimdi şurada yarımdayım. İpiniz yetmezse bu pembeden şerit halinde ekleme yapabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Daha sonra da çiçeklerimize montajını yapacağız. Şimdi iğneyle yapmayacağım deyip tekrardan iğneyle yapmaya karar veren ben. İğneyle de nasıl yapıldığına bir bakalım istedim. Sanki öyle daha düzgün olacakmış gibi geldi. Aşağıdan hemen iğnemi aynı renk ipten takıyorum. Bu iğneler de birazcık kalınlar ama şöyle aynı dikiş diker gibi. Diğerine de batalım. Bunu yaparken de dikkat ettiğim şey şu oluyor. Şurada zincir şeklinde dışı var bu taç, çiçek taçlarının. O kısımlara değil de onların tam
dibindeki kısımlara batarsak dıştan görüntüsünde bozulma olmamış olur. Böyle dikeceğim tamamını. Böyle yaparsanız çiçekler hiç yerinden oynamayacaktır. Sağlam bir şekilde dikilmiş olacaklar. Bir de sanki fark ettiyseniz iç taraflara yaptığımız için şuralarda bir çukurluk oluştu. Bence o çukurluk da bir ayrı bir hava kattı. Ve son yaprağımızı yapıyorum. Bu iğnelerin neden şu kısımların daha küçük yapmıyorlar bilmiyorum. Kesinlikle daha küçük olması gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi bu sefer çiçeklerimiz çok güzel oldu. Tamamen sabitlendi. Ben diğerlerini de yapıp bu sefer başka bir detay eklemeden geliyorum. Şimdi çantamızın son aşamasını gerçekleştireceğiz. Çiçeklerimin hepsini yerleştirdim. Daha sonra da benim bir satış sayfam var Instagram Maya Atölye'den de beni takip edebilirsiniz. Kendi etiketimi diktim. Şimdi yapacağımız işlem bu iki parçayı birbirine birleştirmek olacak. Şu kısma düğme geleceği için buradan başlayacağız ve burayı bu şekilde birleştirme yapacağız. Yine kendi rengimizden kullanacağım. Ama bu kez iki kat değil, tek kat ip kullanacağım. Bunun için iki yöntem var. İsterseniz tığınızla yapabilirsiniz ya da iğneyle yapabilirsiniz. Ben bugün iğneyle yapacağım. İğne içinde bu örgü iğnesini kullanacağım ama sizin elinizde bundan yoksa yorgan iğnesiyle de bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi bana yetecek kadar ipimi ayarlıyorum ve birleştirmeye geçeceğim. Evet, şuradan başlayalım. Öncelikle şöyle içten alarak ipimi sabitleyeceğim. Garanti olsun. 3 düğüm attım. İpi de içine gönderdim. Ve şimdi tüm sıra boyunca yetecek şekilde normal bir dikiş yapar gibi ilerleteceğiz. İsterseniz şu şekilde dıştan dışa da yapabilirsiniz. Bir tanesini öyle yapalım. Şu kısım iyice sıkılaşsın. İçeriye kitap koyup çıkartırken esneyip açılmasın. Şimdi şu kısmı size söylediğim gibi birleştirdim. İğne ile çok hoşuma gitmedi. Sonra tığa geçtim. Yan taraf biraz daha eğri büğrü olduğu için birleştirme noktası net belli olmuyor ama mesela şu şekilde düz zincir şeklinde görünen alt kısımları birleştirmesi çok daha kolay. Oradan tığla nasıl yapıldığını göstereceğim. Görebiliyor musunuz? Şöyle başak başak gidiyor. Onun iki tane ip var. Onun diğer yüze bakan kısmının içinden batıyorum. Karşı tarafa da aynı şekilde ona bakan kısmına batıyorum ve bir ilmek alıyorum. Şurada zaten zincirimin ilmeğim duruyordu. Bir tane ilmek çıkarttım. Bunu da bunun içinden geçirerek bu şekilde bir kaydırma yapacağım. Bu da buranın böyle görünmesini sağlayacak.
çok daha temiz bir görüntü oluyor. Tabii bunlar tamamen örgüde kişisel tercihler. Yaptığınız modele, kişiye, hatta kullandığınız malzemeye göre bu teknikler değişebilir. Ben bu şekilde tamamlayacağım birleştirmeyi. Daha sonra da düğmeli kısmı göstereceğim. Birleştirmelerimizi tamamladım. Şurada gördüğünüz gibi açıklık kısım var. Şuraya bir tane düğme diktim. Bunu da yine kendi ipinden diktim. Benim elimde bu renk vardı ama farklı renkte dikebilirsiniz. Şimdi son bir işlemimiz kaldı. Bunu krem rengiyle de yapabilirsiniz. Ben pembeyle yapacağım. Bu düğmeye geçmesi için bir yer yapacağız. Bunu da tam düğmenin arka kısmında, hizasında. Şuradan başlayacağız. Ortadan işaret alıyoruz. Neresi? Burası. Aldık işaretimizi. Hatta şöyle yapalım. Biraz daha derinden batalım. İpimizi 2 düğüm attım. Şimdi yine aynı yere batıyorum ve ilmek alıyorum. Bu şekilde. Şimdi buraya kalın bir ip yapmaya çalışacağız. Bunu isterseniz zincir çekip zincirin üstünü doldurabilirsiniz. Ya da daha kalın bir model yapabilirsiniz. Ben şimdi kısaca göstermek için size şöyle sadece zincir çekeceğim. Bunun uzunluğu ne kadar olacak? Düğmeye takacak kadar olacak. Şimdi bakıyoruz. Biraz daha yapmamız gerekiyor. Bendeki ip biraz ince. Esneme payını da düşünün. Bu şekil. Ben çok az daha yapacağım. Kitabın kalınlığı da gelecek çünkü. Onun da eklendiğini düşünerek birkaç zincir daha çekiyorum. Ve şuraya sabitlediğimi hayal ediyorum. Açılıp kapanması nasıl? Güzel. Bu kadar bir şey yaptım. Şimdi bunu tekrardan aynı yerin tam tersine batarak da bitireceğim. Şu diğer ipte battık, ilmek aldım ve diğer ilmeğin içinden geçirdim. Şimdi buraya şu ip aradan geldi, kafamızı karıştırmasın. Şimdi buraya sabitlemek için bir zincir daha çektim. İpimi kesiyorum, ilmekten çıkardım. Şurayı da olabildiğince çekiyorum, iyice sıkıyorum. Gördüğümü yapmaya çalışıyorum. Şimdi bu iki ipi ne yapacağız? Bu ipi altta pembe olmadığı için krem renginden görünebilir. O yüzden mümkün olduğunca pembe zincirlerimizin arasına saklamaya çalışacağız. Şimdi bunu artık kesebilirim. Evet. Böyle görünüyor. Çantamızın ön yüzü. Kitabımızı koyduktan sonra da bu şekilde takacağız. Şimdi bir tane de kitapla deneyelim. Şimdi ilk denememizi yapıyoruz. Kalın bir kitap. Koyduk ve kapattık. Bence çok güzel oldu. Aşırı tatlış bir kitaplık oldu. Şimdi biraz daha
Açıyı genişletelim. Bir de minik bir kitap getirdim. Ve böyle. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.